Burası 25 dönüm. Ben burayı 4 iPhone parasına aldım. Ne diyorsun abi ya? Bir şey diyemiyorum. Eyvallah. Sen de burada tam zamanlı mı yaşıyorsun? Ben burada tam zamanlı yaşıyorum. Burada faturamız yok. Elektriğimiz solar panellerden karşılanıyor. Suyumuz pınardan geliyor, dağdan. Ateşimiz kurumuş odunları toplayıp da yaktığımız sobadan geliyor. Bir gönüllü vardı, İskoç. Burada kendi krallığını yaratmışsın demişti. Şurada oturup kitap okumak istiyorum mesela. Şu Eyvallah. manzaraya bakarak. Al sana mis gibi hayat. Bir uyanıyorsun buradasın. İstanbul'da yaşamak istemediğime karar verip bisikletimle uzun bir yolculuğa çıktım. Buradaki doğal yaşamın canlılığını gördükten sonra buraya tutuldum. Hayatında para olmadan burada kendine bir düzen kurabilir misin sonsuza kadar? Bu güzel bir ütopya. İmkansız diyebileceğim bir şey değil. Ben buraya geldiğimde bu evi yaparken hiçbir inşaat tecrübem yoktu, marangozluk tecrübem yoktu. Bazen doyarsın ve karar verirsin ve yola çıkarsın. Sonra da yeni bir hikaye başlar. Buradaki huzuru, sakinliği ve bütün bu yoğunluğu başka bir şeye değişmek benim için artık çok zor. Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün Muğla Denizli sınırında bir köydeyiz ve buradaki mükemmel tabeladan da gördüğünüz üzere Nisan Geldi çiftliğindeyiz ve konuğum bu çiftliğin sahibi sevgili Anıl Çizmecioğlu. Sevgili dostlar, burada 25 dönümlük bir yaşam alanı var. Birazdan sizinle hem çiftliği hem buradaki yaşamı hem buradaki evi ve sevgili Anıl'ın hayatını ve hayallerini ve vizyonunu konuşacağız. Burada sistem dışı bir hayat var. Bu çiftlikte fatura yok sevgili dostlar. Burada aslında bir öze dönüş hikayesi var. Sıcak su ve elektrik gökyüzündeki güneşten, su dağlardan akan kaynaktan, gıda buradaki hayvanlardan ve tarlada yetişen sebzelerden elde ediliyor. Sevgili dostlar, burası 25 dönümlük bir aslında orman, bir dağ başı. Ama birazdan buradaki yaşamı hep birlikte gezeceğiz ve tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Buradaki her karışta aslında dünyanın bir ucundaki bir insanın bir emeği, burada gönüllülük esasıyla birlik beraberlik içinde her taşın üstünde bir insanın emeği, bir hatırası ve bir anısı var sevgili dostlar. Birazdan ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Sözü fazla uzatmadan videomuza başlayalım. Çiftliğimizi gezelim, Anıl'ı tanıyalım. Niçin dağın başında, bu ormanın içinde kendisine böyle sistem dışı bir hayat kurmuş? Tüm detayları kendisine soralım. Neler yaşıyor? Ne gibi zorlukları var? Ne gibi güzellikleri var? Ne gibi hayalleri var? Önümüzdeki yıllarda buraya neler katmak istiyor? Hepsini konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet, sevgili Anıl. Merhaba, tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Çok hoş buldum. Eyvallah, sağ olasın. Çok güzel bir yer yapmışsın. Çok sağ ol. Çok az yerde söylüyorum. Bir cennet köşesi. Çok teşekkürler. Kendi dünyanı yaratmışsın burada. Çok merak ediyorum. Sevgili dostlarımızla paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. İnşallah bakalım nasıl anlatabileceğiz. Evet, çok büyük bir yer. İlk defa bu kadar büyük bir yer çekiyorum. Bakalım bu duyguyu hissettirebilecek miyiz sevgili dostlarımıza? Buyurun başlayalım. Hadi bakalım. Abi ilk şununla başlamak istiyorum. Bir kere muhteşem bir vadinin içindeyiz. Evet. Ve 25 dönüm bir arsadan, tarladan bahsediyoruz. Bu kadar büyük bir alana hakim olmak ve sahip olmak zor değil mi? Nasıl bir duygu? Kesinlikle çok işin olduğu, çok çeşitli projelerin yürüdüğü bir yer burası. Bir sürü yapılabilecek iş var, potansiyel var. Yavaş yavaş yapıyoruz. Yapıyoruz derken burada aslında ben tek başıma yaşıyorum. Ama 2 senedir dünyanın her yerinden gelen gönüllüler sayesinde burada gördüğümüz, göreceğimiz bütün yapılarda, alanlarda, her bir toprağın, taşın üzerinde bir sürü insanın emeği var. O yüzden kendimi çok da şanslı hissediyorum aslına bakarsan. Onlarla birlikte de yürüyen bir iş. Aynı zamanda sevgili dostlarım, ailem, onların katkılarıyla da, emekleriyle de yürüyen bir iş burası. Nereden buluyorlar seni? Gönüllüler. Şimdi dünyada gönüllülük sistemi diye bir kavram var ve bu çeşitli alanlarda olabiliyor. Çiftliklerde gönüllülük sistemini sağlayan aracı kurumlar da var. Mesela Türkiye'de Buğday Derneği'nin organize ettiği WUF Türkiye
web sitesi üzerinden ya da Workaway üzerinden, Helpix web sitesi üzerinden dünyanın çeşitli yerlerinden gönüllüler bu tür çiftliklere gelerek emeklerini ve zamanlarını veriyorlar ve buralardaki projelere bir katkı sunmaya kendilerini adıyorlar. Konaklama ve gıda karşılığında değil mi? Evet, konaklama ve gıda karşılığında günün belli bir saatini burada bizim için emek vererek ve buradaki yaşamı deneyimleyerek, aynı zamanda bizim kültürümüzü deneyimleyerek, öğrenerek bir zaman geçirmiş oluyorlar. Ve bu sayede bir sürü insanın da geldiği, burada emek verdiği zamanlarımız olmuş oldu. Harika. Geldiklerinde de şu arkadaki çadırda, karavanda değil mi? Evet. Burada konaklıyorlar. Aha. Sen de burada tam zamanlı mı yaşıyorsun? Ben burada tam zamanlı yaşıyorum. Buraya yerleştiğim ilk sene karavanda yaşıyordum ve evin inşaatını yapıyordum. Yaklaşık bir sene süren bir inşaat süremiz oldu. Yine dünyanın her yerinden gelen insanların elinin değdiği, emek verdiği bir süreç oldu. Konstrüksiyonu ayrı bir işti, iç ve dış kaplamaları ayrı bir işti. Bütün bunları sağladık. Sonra enerji sistemlerimizi kurduk. Suyun bağımsız olması çok güzel bir nimet açıkçası burada. Su bir tarlada, bir çiftlikte en önemli ihtiyaç. Buna sahip olmak çok güzel bir şans benim için. Evet. Videonun başında söyledim. Burada elektrik yok, su yok, şebekeden bağımsız bir yerdeyiz. Fatura yok. Doğru mu söyledim? Fatura yok değil mi burada? Evet, burada faturamız yok çok şükür. Elektriğimiz küçük ihtiyaçlarımız için burada solar panellerden karşılanıyor. Suyumuz pınardan geliyor, dağdan. Ateşimiz buradaki artık kurumuş odunları toplayıp da yaktığımız sobadan ve ateş çemberlerimizden geliyor. Harikulade. Sobana da yakıyorsun. Odunların, budadığın ağaçlardan ısınmanı da ücretsiz Evet. karşılamış oluyorsun. Evet. O ihtiyacını da. Harikulade. Ve burada gördüğüm kadarıyla bir takım su havuzları var. Yetiştirdiğin sebzeler var. Yani aslında böyle çok geniş bir alan. Hani hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor sevgili dostlar ilk baktığınız zaman. Ama şurada bir bağ, üzüm bağları var. Şurada arkada birazdan gideceğiz. Buğday tarlası var. Hemen onun arkasında bir susam tarlası var. Şurada yeni bir yapı var. Orada mantar üretimi yapılacak. Yani şimdi tek tek istasyon istasyon gezelim abi. Kümesten başlayalım. Hadi başlayalım. Mutfağa geçelim. Şimdi kümesimiz aslında çok yeni. Daha 1-1,5 ay önce bunu yaptık ve koyduk. 2 senedir burada yaşamış olmama rağmen hayvan edinmekte her birinin sorumluluğu çok olduğu için daha sabırlı davranmaya çalışıyorum. O yüzden bir Fransız çift, bir Alman çiftin yardımlarıyla birlikte kümesimizi inşa ettik. Kendimize yetecek kadar tavuklarımızı koyduk. Kaç tavuk var? Şu an 6 tavuk ve bir horozla başlamış oldum. Yavaş yavaş çoğalacaklar. Ve bu kümesi tasarlarken de mobil bir kümes olmasına özen gösterdim aslında. Yani bunu römorka yükleyip arazinin çeşitli yerlerine koyup birkaç gün orada birkaç gün burada tavukları hem gezdirmeyi hem araziyi doğal bir gübreyle gübrelemeyi hem de oradaki çeşitli otlardan, böceklerden beslenmelerini sağlamak istedim. O yüzden aslında bu ebatlarda, gerçi yaklaşık bir 15 tavuk alabilecek ebatta bir tane daha kümes yapmayı düşünüyorum. Belki kazlarımız olur yakında, ördeklerimiz olur. Evet. Şimdi sevgili dostlar burası çok büyük bir alan olduğu için böyle kamerada bütün her yerde açık olmayacak. Şimdi bir istasyon göstereceğiz. Oraya gideceğiz. Arada videoyu kapatacağım. Sizi çok fazla sıkmamak adına. Şimdi şurada ortak bir alan görüyorum. Oraya gidelim. Şurada bir karavan görüyorum. Bakalım orada neler var. Bir de önünde sebze yatakları var. Onları konuşalım. Şimdi sevgili dostlar burada bir karavan var. Gönüllü dostların ve misafirlerin kaldığı. Şimdi bunun önündeki koltukta böyle oturduğunuz zaman size manzarayı göstermek istiyorum. Burada böyle oturdunuz. Videoda ne kadar geçiyor bilmiyorum ama muhteşem bir vadi. Harikulade bir rüzgar. Böyle de bir can. Hadi bakalım bak geldi. Hemen geldi. Ama biz şimdi çekim yapıyoruz. Keyif zamanı değil. Hadi bakalım. Sonra çekim bittikten sonra senle burada oynarız. Şimdi sen burada yat bakalım. Muhteşem bir hava, muhteşem bir coğrafya, pınardan gelen suyun sesi, rüzgarın sesi, harikulade bir atmosfer. Evet, şimdi burada ortak bir alan var, bir mutfak, bir yaşam alanı var. Şimdi buraya bakalım neler var. Evet, burası bizim gönüllülerimizle birlikte çeşitli kültürel yemeklerimizi pişirdiğimiz, meşhur Türk mutfağımızdan güzel yemekleri başka insanlara tattırdığımız, aynı zamanda da müzik yaptığımız, eğlendiğimiz, oyunlar oynadığımız, çok güzel derin sohbetler ettiğimiz ortak yaşam alanı. Şurada bir hamak görüyorum.
gölgede. Burada sebzeler için bir alan. Burada bir sebze yatağı görüyorum. 3 tane. Yan tarafta böyle şık bir dizaynı olan, burası bir depo. Ardiye sevgili dostlar. Tüm çiftliğin gereksinimi olan, ayak altında dolaşmaması gereken her şey bunun içinde. Burası lavabo ve duş alanı. Güneş panelleri. Şu dom mu deniyordu abi bunlara? Evet, kubbe ev, dom ev. Evet, kubbe ev ya da dom diye geçiyor. O da Anıl'ın kalmış olduğu ev. Birazdan oraya da gideceğiz. Ufacık bir yerde ne kadar mutlu, rahat ve minimalist bir hayat yaşadığını sizlerle paylaşacağız. Evet, sebze yatakları var ve burada çocuklar için bazı alanlar görüyorum. Evet, şimdi 5 yaşına gelmek üzere olan bir kızım var. Dolayısıyla aslında bu alan sadece benim kendim yaşayayım diye yaptığım bir alan değil. Aynı zamanda çocuğum, kızım ve diğer çocuklar için pek çok şeyin deneyimleneceği, deneyimlendiği bir alan olsun istiyorum. Hem doğal yaşamın, hem temiz gıdanın, hem sağlıklı bir hayatın, hem de aslında özümüzün nasıl olduğunu yaşayacakları, deneyecekleri, öğrenecekleri bir alan olsun istiyorum. Dolayısıyla onların vakit geçirmeleri için de bir sürü böyle güzel alanımız var. Birazdan orman içinde yapmaya başladığımız parkuru gösteririz. Burası onların oyun alanı. Bir de burada çok güzel böyle, burası engebeli bir arazi olduğu için böyle bir alan var. Burada da her yerde şu araba lastiklerinden yapılmış merdivenler var sevgili dostlar. Gönüllülerle birlikte yapmışsınız bunları değil mi? Evet, burada şimdi bu arazi meyilli bir arazi. Bunun hem avantajları hem dezavantajları var aslında. Permakültür açısından baktığımızda da hem avantajları hem dezavantajları anlatılabilir. Ve böyle meyilli bir arazide yürümeyi, bir yerden bir yere ulaşmayı kolaylaştırmak için bir şekilde merdivenler yapmamız gerekiyor. Ben de hem pratik hem masrafsız hem de uzun ömürlü olabileceğini düşündüğüm bu lastikleri kullandım. Bu lastik merdivenleri ilk buradan yapmaya başladık ve ilk Alman bir gönüllü ailenin çocukları yapmaya başladı. İndiğim basamaklar ilk defa buraya yapılmış ve iki çocuk tarafından yapılan merdivenler. Buradan gerisini de diğer insanlarla, gönüllülerle birlikte, arkadaşlarımız, dostlarımızla, ailemizle birlikte yaptığımız merdivenler var. Bu çok kolaylaştırıyor tabii ki işimizi arazide. Ve Harika. çok da uzun ömürlüler. Burada bir gölet görüyorum. Evet, bir ekosistem olmuş içinde. Minik balıklar, kurbağalar görüyorum. Evet, burası aslında çok eski bir havuz. Belki 50 yıllık vardır. Eski sahiplerinin toprağın altından çıkan suyu kullanma amacıyla açtıkları, sonra burasının ormanlaşmasıyla birlikte kaybolmaya yüz tutmuş bir havuzdu burası. Temizledik, düzelttik, duvarlarını yükselttik, dibini tekrar onardık. Su gözlerini yeniden açtık. Şu an kendi kendine hem besleyen hem tahliye eden hem de içerisinde bir ekosistem oluşturan bir yer haline geldi. Buraya uzun vadede balıklar koymayı ve üzerini böyle bambularla kapatıp küçük bir kubbe şeklinde, yarı kapalı bir kubbe şeklinde muhafaza etmeyi planlıyorum. Belki üzerinde sarmaşıkların olduğu da bir alan olmuş olacak. Burada sulamamız için bu suyu kullanabileceğiz. Hem de belki ekstradan gıda yetiştirmek için balıklarımızla birlikte, hem de belki burada balık yetiştirerek başka bir kalemde daha kendimizi besleyebileceğiz. Zamanla göreceğiz. Evet. Abi çok büyük şans. Yani arazi büyük. Hani böyle bir arazide ilk akla gelen, burada tarım yapmak istediğiniz zaman suyu nasıl çözeceğinizi düşünürsünüz. Ama burada yukarıda gördüğüm bir depo var. Oraya doluyor ve yer çekiminin etkisiyle bütün tarlaya dağılıyor değil mi su? Doğru. Herhangi bir motor vesaire. Yok. Burada su bizden biraz daha yüksek bir kottan geldiği için yer çekiminin etkisiyle borularla hem havuzları takviye ediyoruz, ağaçlarımızı sulamak için, hem de kullanım suyumuzu buradan sağlıyoruz. Harika. Burada bir bina görüyorum. Ahşap bir yapı görüyorum. Bu nedir? Evet, burası da yakında mantar kulübemiz olacak. Şimdi burayı yarı toprak altı bir yapı olarak tasarladım. Üzerini toprakla örteceğiz. Ön tarafını da çamur ve killerle sıvayacağız ve içeride de mantar yetiştirmeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Yarı toprak altı olmasının sebebi de içerideki nemi ve ısıyı muhafaza etmek. Dolayısıyla burada da çok fazla enerji harcamadan gereken ısıyı ve nemi sağlamayı hedefliyorum. Yakın zamanda bunu bitiririz umarım. Şimdi sırayla gidelim. Aşağıdaki bölgelere gitmeden önce, madem buradayız, bence bir evine bakış atalım istiyorum. Haydi bakalım. Ev turu. Ev turu sevgili dostlar. En sevdiğiniz anlardan biri. Ev turları çok seviliyor.
Yüksek tavan. Tek odada her şey. Bu soba buraya büyük değil mi abi ya? Tam kararında diyebiliriz. Öyle mi? Evet. Az odunla güzel ısı veren, içi taşlı güzel bir soba. Harikulade. Bir şey soracağım. Niçin bu yuvarlak yapıyı tercih ettin? Şimdi 10 sene önce ben de başka bir çiftlikte gönüllüyken orada ev sahibinin yaptığı yurtlarda kalma şansına erişmiştim. Dolayısıyla hem kültürümüzden gelen bir şekilde hem de otantik yapısıyla cezbedici olması sebebiyle yuvarlak yapıların doğamıza daha uygun olduğunu söyleyen insanlara kulak vermeyi tercih ettim. Evet. Üstelik de yüksek tavanlı olması ve bu hacimde, bu küçücük 24 metrekarelik hacimde pek çok şeyi barındırabilmesi adına ve sağlam da olması adına kubbe ev yapmayı tercih ettim. Şu an burası 5,60 metre çapta, aşağı yukarı 24-25 metrekare genişlikte bir alan. Küçük bir mutfağı var, çalışma alanı var. Şöyle tek tek bakalım. Mutfağımıza bakalım. Gayet güzel bir, kafi bir mutfak. Yanında bir buzdolabı. Burada bir masamız var. Sen mi yaptın çalışma masasını? Evet, çalışma masasını Çinli bir gönüllüyle beraber yapmıştık. Dizaynını birlikte oluşturduk. Çok da severek kullandığım bir masa 2 yıldır. Harikulade. Enstrümanlar görüyorum. Müzikle ilgileniyorsun. Amatör olarak. Evet, minimalist bir hayat. Kıyafetler, gardırop. Burası herhalde bu kadar. Evet, bu kadar. Çok güzel. Çünkü neden olmasın? Tabii ki. Az eşyayla da yaşamak Evet. mümkün. Burada bir koltuğun var. Bu da yatağa dönüşüyor anladığım kadarıyla. Evet, 2'ye 2 çift kişilik yatağa dönüşen bir koltuk. Yukarıda da loft bed tarzı kızım için bir yatak yaptım. Beni ziyarete geldiğinde o da burada kalıyor. Çok güzel. Burası daha sıcak oluyordur hep. Evet. Kitaplığın da burada. Şurası da lavabo. Evet, banyo ve tuvaletimiz. Burası da banyomuz. Abi çok güzel ya. Müthiş. Ya zaten insanlar bu kadar büyük evlerde niçin yaşıyor gerçekten anlamış değilim ya. Evet, şimdi Böyle yerleri görünce anlıyorum biliyor musun? evet, bir de bu yaşam tarzında genellikle dışarıda oluyoruz. Yani ev aslında çoğu zaman sadece uyumak ya da temel ihtiyaçlarımızı kısa süreli karşılamak için. Mevsimsel olarak belki kışın biraz daha evde daha fazla kalınabiliyor ama onun haricindeki bütün sezonlarda %70, %80 dışarıda vakit geçiriyoruz. Dolayısıyla kocaman kocaman evlere, çok fazla kıyafetlere, çok büyük banyolara çok ihtiyacımız yokmuş Evet. gibi düşünüyorum kendi adıma. Ya şöyle söyleyeyim, dışarısı bu kadar güzel coğrafi bir cennet olmasına rağmen yani şurada bulunmak bana o kadar iyi hissettirdi ki kendimi. Bilmiyorum, ya aksesuarlarla alakalı ya renklerle alakalı. Çok sıcak, çok samimi bir ortam. Yani burada vakit geçirmek istiyor insan. Şurada oturup kitap okumak istiyorum mesela. Şu Eyvallah. manzaraya bakarak. Bakar mısınız? Al sana mis gibi hayat. Bir uyanıyorsun, buradasın. Şurada oturuyorsun. Kahveni almışsın ve manzaran bu. Güne burada merhaba diyorsun. Müthiş. Eyvallah. Haklı mıyım? Benim için öyle. Umarım sen ve izleyiciler için de aynı şekildedir. Yani daha ne isteyebilir ki bir insan hayatta? Evet. Uyan diyen yok, uyu diyen yok, fatura yok, stres yok, alarm yok. Yani ben bazen bir tabir kullanıyorum. Hayvanlar kadar özgür yaşamak istiyorum diyorum ama hani biraz hayvan sanki böyle toplumumuzda hakaret gibi algılanıyor ama ben öyle düşünmüyorum. Yani burada şu özgürlüğün içinde şu doğayla uyumlu. Sen böyle birkaç kere bana öze dönüş, özüme dönüş gibi görüyorum burayı demiştin. Onun Evet. hakkında biraz sabredemiyorum söyleşi kısmımızda. Biraz bahseder misin bu konuyla alakalı fikirlerini? Tabii yani şimdi insanlık tarihinde bizler binlerce yıl aslında babalarımız, dedelerimiz gibi yaşadık. Gelişmeler daha yavaş yavaştı ve doğayla çok daha bütünleşik bir hayat yaşıyorduk. Hayvanlarla, bitkilerle, ağaçlarla birbirimize karşı aslında çok daha saygılıydık. Fakat geldiğimiz noktada son 100 yılda, özellikle de çok belirginleşen son 50 yılda bu modern hayat bizi buradan çok kopardı ve içinde bulunduğumuz dünya çapında içinde bulunduğumuz bir sosyal krizin yaşandığını söyleyebilirim kişisel fikirlerim olarak. Dolayısıyla pek çok şeyin aslında bizden alındığı,
kaybettiğimiz, yitirdiğimiz değeri ben biraz daha eskiye bakarak ve eski yaşam biçimlerine dönerek, belki de bunu şimdiki hayatlarımızda gördüğümüz ya da yeni bir şeyler ekleyebildiğimiz küçük nüanslarla harmanlayarak tekrar bir geçmişe dönmek, özümüze dönmek gibi algılıyorum. Dolayısıyla temiz havanın, temiz suyun, sağlıklı bir yaşamın, aynı zamanda da özgür bir yaşamın tekrar özümüze dönmekle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Harikulade. Abi seninle oturup saatlerce burada sohbet etmek istiyorum. Çok derinsin. Kendini çok geliştirmişsin bu Eyvallah. konuda. Zaten buraya gelmiş olman, bu münzevi hayatı yaşamış olman, insanlardan kontrollü bir şekilde uzaklaşmış olman aslında bunu da gösteriyor. Şimdi buraları da çok merak ediyorum. Videomuzun süresi de kısıtlı. Buraları gezelim. Ondan sonrasında oturup seninle uzun uzun tüm gerekçelerini ve vizyonunu ve buranın da misyonunu konuşalım. Hayallerini çok merak ediyorum. Eyvallah. Haydi devam dostlar. Sevgili dostlar, şimdi evimizden çıktık ve arazimizde aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Bakalım aşağıda neler var ve neler planlanıyor. Anıl, şimdi burada böyle bir ateş çukuru var. Evet, Burada bir oluşumlar var. Bunlar nedir? burası benim hem çocuklar hem de yetişkinlerle ilgili düşündüğüm, planladığım bazı etkinlikleri yapmak istediğim bir alan. Şimdi burada ateşin etrafında toplandığımız, açık hava sineması yaptığımız bir alan var ve bundan sonrası için de bunu sürdürmek, daha da artırmak istiyorum. Aynı zamanda çocuklar için belki bir orman okulu eğitimi, permakültürle ve doğal yaşamla birleştirdiğimiz bir orman okulu eğitimi yapabiliriz. Yetişkinlerle birlikte çeşitli buluşmalar, çemberler yapabileceğimiz bir alan burası. Buradaki ağaçları çember şeklinde dikmemizin bir amacı da o. Aynı zamanda bir kamp alanı gibi de kullanmak istiyorum burayı. Harika. Bir pınara bakalım mı şuradaki suya? Bakalım. Gürül gürül akıyor. Çok şükür. Su hayat. Bu sene yağışların iyi olması hem doğaya hem bizlere yaradı. Umarım böyle de devam eder. Ya müthiş bir zenginlik. Yani sadece suyun bereketi de değil. Yani buraya gelip meditasyon ya ücretsiz bir terapi var burada. Evet. Geliyor musun buraya? Sık sık. Burada sırf kafa dinlemek için bir oturma alanı yaptım. Ha, muazzam. Bakar mısınız sevgili dostlar? Of be. Derin düşüncelere dalmak için, kafa dinlemek için, sadece zaman geçirmek için ya da bahçede, tarlada çalıştıktan sonra birazcık soluklanmak, dinlenmek için güzel bir alan. Burada çok işimiz var ve çok daha fazla yapabileceğimiz şeyler var. Çok güzelmiş. Çok güzel abi. Yani ülke gibi bir yer kurmuşsun burada. Evet, buraya 1,5 sene önce gelen bir gönüllü vardı. İskoç bir gönüllü, Abby. Çok özel bir yeri vardır bende. Bir keresinde o burada kendi krallığını yaratmışsın demişti. Evet, haklıydı aslında. Burada kendi krallığımızı oluşturmaya çalışıyoruz galiba. Sistemin dışında aslında kendi kurallarınla diyecektim ama kendi kurallarınla değil. Doğanın verdiğiyle, doğayla bir, doğayla uyumlu, yani aslında doğa ananın kurallarıyla burada bir sistem dışı bir hayat, bir ülke kurmuşsun. Ne kadar güzel, ne kadar huzurlu ve ne kadar mutlu. Eyvallah. Çok güzel. Çok sevdim abi hayatını. Çok sağ ol. Buranın öyle bir enerjisi var ki sakinleştirici bir etkisi var insanı. Bu videonun ana fikri huzur. Huzur ve aslında hayatın ne kadar basit olduğu. Biz farklı farklı anlamlar yüklemişiz. Farklı farklı hedefler, sistemin içinde farklı telaşlar. Aslında bu kadar basit işte. Evet, buyurun. Devam edelim. Haydi gidelim. Evet, burası nedir şimdi? Burası çocuklar için yapmaya başladığımız bir parkur. Doğada keşfederek, eğlenerek, çeşitli riskleri alarak, bazen düşerek, bazen kalkarak, sallanarak keşfedebilecekleri bir alan. Küçük küçük yapmaya başladık, daha da geliştireceğiz. Çeşitli fikirler var. Bak şurada da bir tırmanma alanı var. Orayı da gösterelim. Bak ben de eğiliyorum, kalkıyorum abi. Keşfediyorum şu anda. Eyvallah. Anıl, nefes nefese kaldım. Bak burada spor salonuna gerek yok. Böyle araziyi bir çık. Şöyle bir kolaçan et. Tamam, yaklaşık herhalde bir 2000 kalori yakarsın günde. Kesinlikle. Şuradan devam edebiliriz. Tamam. Burası arazinin sadece badem ağaçları ile ekili olduğu bir alan. Konvansiyonel tarım gibi düşünmemek lazım. Çünkü aynı zamanda toprağın sağlığı için diğer bitkilerin
çeşitli azot bağlayıcıların ve doğanın tamamlayıcısı diğer böceklerin, arıların, kuşların yaşamı için de koruduğumuz bir alan. Dolayısıyla tek çeşitlilik burada söz konusu değil pek. Yani konvansiyonel tarımdan daha farklı bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir permakültür öğrencisiyim ve burada permakültür tekniklerini denemeye çalışıyorum. Şu ana kadar güzel gitti. Bademlerimiz büyüyor. Burada doğal tarımdaki bazı zararlı böcekleri uzak tutmak için, ağaçlarımızı korumak için zehir atmak yerine, kimyasal atmak yerine mavi leğenlerle onları tuzağa çekme, avlama yöntemi deniyorum. Gayet de çalışıyor şimdiye kadar. Bu böcekler de tavuklarımızı besliyor aynı zamanda. Evet. Orada kendi içerisinde bir döngü oluşturuyor. Bademlerimiz bir yandan büyüyor. Küçük küçük meyve Evet. vermeye başladılar. Yani aslında burası çok genç bir çiftlik. Ben burayı 5 sene önce 2021'de pandemi zamanında almıştım. Kızım doğmadan kısa bir süre önceydi. Bir sene gözlemleme yapmak istedim burada. Doğanın, rüzgarın, güneşin ve toprağın nasıl olduğunu gözlemledim. Sonrasında da arazinin yapısını çok bozmadan buradaki ormanlık alanı tarlaya çevirip ağaçlarımızı diktik ve şimdi yavaş yavaş büyümelerine bakıyoruz. Anıl, bazı ağaçların yanında böyle çubuklar ve bakır teller görüyorum. Bunun ne olduğunu bizimle paylaşır mısın? Evet, bu elektrokültür diye özellikle Amerika'da ve Avrupa'da yaygınlaşan bir yöntem var. Avusturyalı bir bilim insanının ortaya attığı bir teoriden ileriye geliyor. Bunun mantığı da şu: evrendeki ve dünyamızın atmosferindeki serbest dolaşan orgon enerjisinin varlığı iddia ediliyor ve bu bakır çubuklar da bir anten vazifesi görerek havadaki bu enerjiyi, elektriği toprağın altına gönderip toprağın sağlığını yükseltiyor, bitkilerin daha iyi büyümesini sağlıyor diye bir teori aslına bakarsak. Ben birkaç senedir bu konuda bir şeyler okuyordum. Bu sene denemeye karar verdim ve birkaç ay önce bunları yaptık. Küçük olan, diğerlerinden görece daha küçük olan ağaçların yanlarına koyduk. Bu sene bir gözlem ve test senesi aslında bunun için. Sonuçlara bir bakacağız. Evet. Teşekkürler. Anıl, aşılar görüyorum. Evet, buranın doğal yapısından ötürü, doğal bitki örtülerinden bir tanesi de ağaç ağaçları olmasından mütevellit. Bu ağaçları da biraz daha ehlileştirmek adına, yenilebilir meyveler elde etmek adına aşı yapmaya başladık 3 senedir. Bu sene ilk defa kendim denedim. Tutacak gibi görünüyor. Bakalım, şu an için iyi gidiyor. Tomurcuklanmış. Aşağıda açan başka bir tane daha var. Böyle çok güzel tutmuş görünüyor. Kışlık elma diye köylülerin söylediği, yazın sonunda olgunlaşan, kışın yenilen eski cins elmalardan. Arazi çok büyük. Başka büyük ağaçlar da var. Neler var başka? Evet, burada eskiden kalan incir ağaç. Yukarıda ortak alanda çok güzel böyle mor incirleri olan bir incir ağacı var. Burada beyaz incirleri olan incir ağacı var ve yukarıda bir de pembe incirleri olan bir ağaç var. Onların da geçmişten bugüne gelmesi, bugün onları koruyor olmamız, budamayla daha yenilebilir halde tutuyor olmamız güzel. Evet, burada bu alara buğday ekmeği düşündüm ve ata tohumu bir buğday ekmek istedim. Yediveren diye bir buğday çeşidi vardı, böyle gözüme çarpardı hep. Bir deneme amaçlı buraya ektim. Bu sene inşallah bunlar da büyüyecek. Buğdayını, bulgurunu, ekmeğini yiyeceğiz. Burada ufak bir zeytinlik görüyorum. Evet, burası da geçen seneye kadar çamlarla kaplı, ormanlaşmış bir alandı. Burayı temizledik ve yağlık zeytinlerimizi diktik. Toprağın yapısı bile çamlar gittikten sonra çok değişti. Bir sürü çeşitli bitkiler çıkmaya başladı. Toprak kendi kendini o asidik yapıdan kurtarıp iyileşmeye başladı. Ağaçlar güzel yetişiyor görünüyor şimdiye kadar. Evet, şimdi bir de şurada 3 kovan görüyorum. Bir tanesi 2 katlı, 3,5 diyelim. Eyvallah. Evet, bir arıcılık macerası başlamış. Evet, bir Zehiri almışsın. zehir aldım kesinlikle. Arıcılığa epeydir niyetim vardı, hevesim de vardı. Geçen sene başlama şansına eriştim. Bir tane çok kıymetli bir ustam var, Mehmet abi, Mehmet Ceylan. Ona buradan selam ve saygılarımı iletmiş olayım. Selam olsun. Onun önderliğinde, onun öğrencisi olarak doğal bir arıcılık yapmaya çalışıyorum. Buradaki bütün aslında bu yetiştirdiğimiz sebzelerde, gıdalarda, ekinlerde, yumurta, tavuk ve arılarda tek bir amacımız var.
doğal, sağlıklı, başta kendimize yetecek, sonra etrafımıza yetecek gıdayı üretmek. Dolayısıyla burada arılara başlamış olmak da benim için hem çok keyifli, çok severek yaptığım bir iş, beni çok heyecanlandıran bir iş. Hem de buradaki doğa için, ağaçlar için, çiçekler için çok kıymetli. Şimdilik mutluyum. Çok güzel. Zor mu arıcılık? Yani her işin bir zorluğu var ama zor diyemem açıkçası. Kolay da diyemem. Şu an keyifli gidiyor, razıyım diyebilirim. Mesela günlük veya haftalık ne gibi çalışmalar yapıyorsun? Şimdi haftada bir kontrollerini yapıyorum ve bütün bu kontroller sezona göre de değişiyor. Baharda arıların popülasyonunu yükseltmek, yavru sayısını artırmak, koloniyi güçlendirmek adına çalışmalar var. Yazında bütün bu doğadan topladıkları nektarlarla, polenlerle bala çalışmaları üzerine onları teşvik ediyorum. Dediğim gibi bu konuda hala öğrenciyim. Bir yandan yolda öğreniyorum, bir yandan ustamdan öğreniyorum. Böyle. Evet. Bugün sen bu çalışmaları yaparken seni çekme şansım oldu ve o sıkmış olduğun dumanın içine farklı sebzeler ve kuru yapraklar kattın. Neler kattın? Niye onları kattın? Evet, şimdi bazı ustaların önerileri, tavsiyeleri aslında bunlar. Kışın sobanın üzerinde kuruttuğumuz portakal kabuklarını biraz biriktirmiştim. Tütsünün içerisine biraz ondan koydum. Biraz da yine ustaların tavsiyesiyle sığır kuyruğu diye bir bitki vardır. Çok da şifalı bir bitkidir. Aynı zamanda çayı yapılır. Yaralar için kullanıldığı söylenir. Ve bunun da doğada güzel bir kıymeti var. Bunun tütsü de çok işe yaradığını söyleyen ustalar var. Biraz onların tavsiyesine uyarak bunlardan da ekledim. Peki, yolun açık olsun arıcılık konusunda da. Eyvallah. Çok güzel bir uğraş. Eyvallah. Anıl, bir de burada bir sera görüyorum. Evet, buraya da küçük bir sera inşa ettik. Yine içerisinde yükseltilmiş sebze yatağı var. Hügel kültürle oluşturulmuş sebze yataklarından bir örnek yapalım istedik. Şimdi burası 1000 metre rakımda bir yer. Dolayısıyla yaz sezonu daha kısa, Ekim sezonu da daha kısa. Bunu biraz daha uzatmak için bir seraya ihtiyacımız olmuştu. Şu an henüz çok aktif kullanmıyorum. Yakında biraz daha ekim yapılacak, temizlik yapılacak içerisinde. Evet. Ondan sonra kullanmaya devam edeceğiz. Belki soğuk havalarda işte fide yetiştirmek için de, tohum yetiştirmek için de kullanılabilir. Evet, Olmasında fayda var. kesinlikle. Olmasaydı da olur muydu? Olurdu ama böyle bir yerde bir seranın varlığı çok kıymetli bir şey. Evet. Çok güzel oluyor. Evet, doğru. Yağmur, dolu, soğuk hava. İklimlendirmesini kendin kontrol edebiliyorsun. Çok güzel. Eline emeğine sağlık. Eyvallah. Vallahi burada bir yapay havuz daha görüyorum. Bu ne amaçla yapıldı ve nasıl yapıldı? Şimdi burasını bu arazideki ağaçları sulamak için yaptık. Aynı zamanda yaz sıcaklarında içine atlayıp böyle bir ferahlıyoruz da güzel oluyor. Burayı yaparken farklı bir teknik kullandık. Bunu da bir arkadaşımdan öğrendim. Ozan sağ olsun o gösterdi bu tekniği. Şimdi bu materyal aslında nakliye battaniyesi. Bunu çimentoyla karıştırıp duvar olarak seriyoruz. Bazı yerlerde 2 kat, bazı yerlerde tek kat. Bunun üzerine ahşap tutkalı sürüyoruz. Onun üzerine de dış cephe boyası sürüyoruz. Bu şekilde yaptık. Ve su tutuculuğu şu ana kadar gayet iyiydi. Aynı zamanda görsel olarak da güzel. Şu an temizleme amaçlı içini boşalttık. Yüzdüğümüz zamanlarda hem çok keyifli oluyordu bu manzaraya karşı, hem de sulama için kullandığımızda çok işimizi gören bir havuz. Evet sevgili Anıl, çiftliğini gezdik, evini gezdik. Şimdi kısaca seni tanıyabilir miyiz? Eyvallah. Anıl Çizmecioğlu ben. Bir kız babasıyım. Bir sağlık kuruluşunda, kamu kuruluşunda sağlık personeli olarak çalışıyorum. 2 yıldır da tam zamanlı burada yaşıyorum. Daha öncesinde neredeydin? Hangi rüzgar attı seni buralara? Şimdi çiftlikte yaşama, kırsalda yaşama hikayesi aslında 2014-2015 yıllarına dayanıyor. O zamanlar İstanbul'da yaşıyordum. Dolayısıyla 2015 sonunda ve 2016 yılında artık İstanbul'da yaşamak istemediğime karar verip bisikletimle uzun bir yolculuğa çıktım. Yaklaşık 5-5,5 ay süren 3000 kilometre pedal çevirdiğim bir yolculuk oldu. Bu yolculuk esnasında da pek çok çiftlikte gönüllü olarak bulundum. Çok kıymetli bilgiler öğrendim, çok kıymetli dostluklar edindim. Ve bu turun sonunda da kendi çiftliğimi kurma adına hayallerim vardı. Bir evlilik, bir çocuk babası olma, bir pandemi atlattıktan sonra
2021 yılında burayı satın almakla başlayan ve son 2 yıldır da ciddi emeklerle buradaki gördüğümüz yapıları yapmamızı sağlayan bir süreç geçirmiş olduk. Evet, yani burası aslında bir yere bağlı bir köy değil. Neredeyiz şu anda? Biraz tarif eder misin böyle coğrafi olarak? Evet, şu an Denizli ve Muğla'nın aslında il sınırına çok yakın bir bölgedeyiz. Burası 1000 metre rakımda bir yer. Çam ormanlarıyla etrafımızın çevrili olduğu bir yer. Dolayısıyla hem rakımı hem iklimi itibariyle çeşitli avantajların ve dezavantajlarının olduğu bir yer. Peki şimdi seyircilerimizin çok merak ettiği bir soruyu soracağım. Burası kaç dönüm ve ne zaman aldın ve ne kadar aldın? Şimdi burası 25 dönüm. 2021 yılının Nisan ayında aldım. Şimdi fiyat konusu bizim ülkemizdeki enflasyon dolayısıyla zamanla çok karmaşık bir hale gelebiliyor ama benim ona çok pratik bir bütçe çözümüm var. Ben burayı aşağı yukarı 4 iPhone parasına aldım. Ne diyorsun abi ya? Evet, yani iPhone almak yerine tarla almayı tercih ettim. Yani bir şey diyemiyorum. Eyvallah. Çok güzel. Yani zamanında almış olmanın getirmiş olduğu bir avantaj. Çok değerlenmeden, çok uçmadan yaklaşık böyle 5 yıl, 6 yıl öncesindeki fiyatlar ulaşılabilir makul fiyatlardı. O zaman sen de bir arsa sahibi olma şansına ulaştığın için çok şanslısın ve seni tebrik etmek istiyorum. Bu öngörün ve bu cesaretin için güle güle burada oturmanı, yaşamanı temenni ediyorum. Peki şimdi 25 dönüm çok ciddi bir büyüklük. Burayı nasıl buldun ve 25 dönüm dendiğinde korkmadın mı? Ya burası beni buldu aslında. Şans bir durum oldu orada. Çok fazla yeri araştırıp bakmadım. İlk defa gelip baktığım bir yerdi burası. İlk geldiğimde de aslında çok beğenmemiştim, çok hoşlanmamıştım. Birkaç gün sonra yeniden kendim gelip ormanın içini, suyun varlığını, buradaki doğal yaşamın canlılığını gördükten sonra, keşfettikten sonra buraya tutuldum. Ondan sonra almaya karar verdim. Biraz o dönemde bazı zorluklarla karşılaştık. İşte pandemi süreci olduğu için çeşitli sıkıntılar ortaya çıktı. Ama kısmet oldu. Aldık bir şekilde. Şimdi 25 dönüm diyoruz ama burası 25 dönüm düz bir arazi değil. İlk buraya geldiğinde ne hayaller kurdun? Yani burada tarım yapmak, burada şu anda yapmış olduğun bu bungalovlar, bu gönüllülük esasıyla buraya insanları davet etmek, burada çocukları ağırlamak, burada yetişkinleri ağırlamak, permakültür atölyeler düzenlemek. Yani bir öze dönüş farkındalığı yaratma fikri o zaman var mıydı yoksa buraya geldikten sonra mı oluştu bu fikirler? Buna net bir cevap vermek zor. İnsanın hayat yolculuğunda her şey böyle adım adım kendisi gelişiyor ya. Yani ben İstanbul'dan ayrılıp da bisikletle yola çıktığımda bir takım fikirler vardı aklımda. Bir çiftlik kurmayı hayal edip de bulunduğum başka çiftliklerdeki gönüllülük esnasında bir takım fikirler yeniden geldi. Ya da bazıları gitti. Buraya alıp da yıllar içerisinde burada hem gözlem hem de bir takım ekim dikim faaliyetleri yapmaya başladığımda bazı şeyler eklendi. Ama olmazsa olmaz bazı şeyler var hayatımızda. Birincisi çocuklar bizim mirasımız. Onlara katabileceğimiz hem bazı değerler olması gerekiyor ve aynı zamanda da bir yaşam alanı oluşturmamız gerekiyor. Bir ikincisi modern yaşamın bizden çok fazla alıp götürdüğü bazı şeyleri insanlar yeniden arzu ettiğinde böyle mekanlarda buluşabiliyoruz ki derinlikli sohbetler, daha sıkı bağlar ve doğal yaşamı deneyimleyebiliyoruz aslında burada. Dolayısıyla benim burayı alırken gözüm korkmadı mı? Evet, epeyce büyük bir alan burası. Yani biraz gözüm korktu. Yani burada şu an tek başıma yaşıyor gibi görünüyorum. Ama 2 senede buraya dünyanın her bir yerinden bir sürü insan geldi. Yaklaşık 150'ye yakın gönüllüm oldu. Ve burada gördüğümüz her şeyde her bir insanın bir emeği var, bir parmağının dokunmuşluğu var, zaman harcamış, alnının bir teri var aslında. Dolayısıyla bütün bu süreç çok kolaylaştırdı her şeyi ve çok güzelleştirdi. Peki İstanbul'da yaşamış olduğun dönemde ne yaşadığında en son dedin ki artık ben İstanbul'da daha fazla durmak istemiyorum ve kırsala kendimi atmam lazım. Neler yaşadın? Buna verecek çok bir cevap yok ya. Bazen doyarsın ve karar verirsin ve yola çıkarsın. Sonra da yeni bir hikaye başlar. Yani genelde duymaya alışık olduğum bir cevap değil ama senin cevabın da böyle. Bunu daha fazla irdelemek istemiyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Senin hayat yolculuğunda da bundan sonraki ömrünün geri kalanında demek burada yaşaman gerekiyormuş ve buradasın. Peki sence bir hayat nasıl yaşanmalı? Benim cevabını verebileceğim bir soru değil ama bazı örnekler alabileceğimiz üstatlar var. Bir insan ömrünü neye vermeli? Kendini bilmek lazım önce galiba. Kendimizi bilmemiz, öğrenmemiz.
nereden geldiğimizi sorgulamamız, içinde yaşadığımız bu modern hayatın, bunu tırnak içinde söylemek istiyorum, bu modern hayatın bize ne kattığını ve bizden ne götürdüğünü irdelemek lazım, düşünmek lazım. Biraz bu işin felsefesini de oluşturmak lazım herhalde. Ben burada hem Türkiye'den, Anadolu'dan çıkmış değerlerin sözlerini, türkülerini, hikayelerini, romanlarını kendime bir şiar etmek isterim. Hem de Amerikalı bir filozof vardır, Henry David Thoreau. Onun doğada yaşam ve özümüze dönüşle ilgili çok güzel hikayeleri, kitapları vardır. Bir filozof, şair ve bir yazar. Bunlara biraz kendime aslında örnek almaya çalıştım. Peki şu anda aslında bir yerde çalışıyorsun, bir memuriyet Hı hayatın hı. var. Onu bırakmayı düşünüyor musun? Yani kendini tamamen doğaya, özüne bırakmayı düşünüyor musun? Yoksa bu yarı zamanlı çalışma hayatı, yarı zamanlı çiftlik hayatı ve bu doğa hayatı bu şekilde devam edecek mi? Bu durumdan memnun musun? Bu biraz koşullara ve gerekliliklere bağlı bir durum aslında. Ama gönül ister ki şuradan hiç çıkmayayım. Peki buradan hiç çıkmadan yaşayabilir misin teknik olarak? Sistemden tamamen soyutlanarak %100 sistem dışı bir düzen kurabilir misin burada? Hem beslenme olarak, hem barınma olarak, hem sosyal olarak, hem de tüm anlamlarda buradan hiç çıkmayacaksın. Hiç para kazanmayacaksın. Hayatında para olmadan burada kendine bir düzen kurabilir misin sonsuza kadar? Bu güzel bir ütopya ve imkansız diyebileceğim bir şey değil aslında. Sadece hayatımızda nelerden vazgeçebileceğimizle, vazgeçmek istediğimizle alakalı bir şey. Şimdi bu arazinin büyüklüğü, yapısı ve kaynakları itibariyle böyle bir şeyi düşlemek mümkün aslında. Ama tek başına mı, ama başkalarıyla mı? Az önce de söylediğim gibi yani ben burada tek başına yaşayan bir adam olarak dışarıdan bakıldığında görülüyorum. Ama bazen şöyle birkaç gün yalnız kalıp da kafayı dinlemek de fena olmazdı diye düşündüğüm bir yoğunluk, bir sirkülasyon da var burada. Dostlar sağ olsun, ailem sağ olsun, gönüllüler sağ olsun. Burada epey bir insan sirkülasyonu mevcut. Aynı zamanda burada ortak bir yaşam kurmak da mümkün başka insanlarla. Ve buradan ciddi bir ürün yetiştirip elde etmek de mümkün. Bunu başkalarıyla takasa döndürmek de mümkün. Ya da işte bunun kendi içerisindeki mikro ekonomisini sağlamak da mümkün. Ne kadar çok çalıştığımızla da doğru orantılı bir yandan. Evet, peki böyle bir hayallerin var mı? Yani burada bir komün hayat kurma, burada böyle bir Şirinler Köyü gibi herkesin bir görevinin olduğu bir alan kurma, hiç buradan çıkmadan işte hayvancılık olsun, burada tarım olsun, işte suyun var, enerjin var, güneş enerjisi var. Dediğin gibi burada her şey aslında yapılabilir. Böyle bir hayalin var mı bu alan için? Şunu söyleyebilirim ki bu 10 sene önce benim için romantik bir hayaldi. Bugün bu bir gereklilik, hatta bir zorunluluk. Hepimizin yapması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreçte öyle çok komplo teorisi gibi konuşmak doğru olmaz ama geçmişte, yakın geçmişte yaşadıklarımızı göz önünde bulundurursak önümüzdeki süreçte ne yaşayacağımız da böyle çok parlak görünmüyor. Yeni bir pandeminin gelmeyeceğini hiç kimse söyleyemez ki bugünlerde buna dair yeni haberler çıkmaya başladı. Ya da önümüzdeki süreçte hem dünya çapında hem de dört bir yanı savaşa çevrili ülkemiz adına zor günlerin gelmeyeceğini kimse söyleyemez. Dolayısıyla kendimizi, hani tabiri caizse kendi arkamızı kurtarmak niyetiyle değil ama çocuklarımızı ve daha ihtiyaç sahibi insanları kurtarmak adına bu yaşamlara geçmek zorundayız. Doğru söylüyorsun. Bir pandemi olduğunda şehirde yaşayan insanlar, gıdalarını sadece marketlerden almak zorunda kalan insanlar, marketler kapandığı zaman şunu dedi. Ya açılmazsa? Biz ne yiyeceğiz? Herkes birbirine baktı, bir panik halinde. Biz dışarı çıkamazsak ne yapacağız? Bir korku, bir açlık korkusu, bir yokluk korkusu, kıtlık korkusu oldu. Ama mesela böyle bir yerde yaşayan bir insan için bu kaygı çok yersiz bir kaygı. Çünkü her yerde gıda var. Doğadaki otları bile toplayıp yesen, işte tavuklarının sağa sola bıraktığı yumurtaları yesen, ömrünün sonuna kadar burada aslında ölmeden yaşayabilirsin. Her yerin su, enerji ve gıda. Aslında hep dediğin senin vardı ya, özümüze dönmek. Burada bir öze dönme hareketi var. Biraz daha bunu açar mısın, bu öze dönme hareketi? Sistemden kastımız da aslında biraz açmak lazım. Yani bu yaşadığımız tırnak içerisindeki modern yaşamın bizi şehirlere, dört duvarlara, betonlara hapsettiği, çocuklarımızın sosyalleşmek için yani en
en temel ihtiyacı başka çocuklarla oyun oynaması, sosyalleşmesi için dahi bir yerlere göndermek, emanet etmek zorunda olduğumuz, bunun için para ödemek zorunda olduğumuz, kendi en temel ihtiyaçlarımız için dahi para ödemek zorunda olduğumuz ve bu parayı da kendi ömürlerimizden, zamanlarımızdan, en kıymetli varlığımızdan feda ederek bir yere geldiğimiz, yaşamaya çalıştığımız bir sistemden buraya dönüşün şöyle bir amacı var esasında. Şimdi insanlık tarihinde biz binlerce yıl babalarımız gibi, dedelerimiz gibi yaşadık. Gelişim yavaş yavaştı ve sindire sindireydi. Ve doğayla bütünleşiktik esasında. Ağaçlarla, bitkilerle, hayvanlarla güzel bir çerçeve içerisinde birbirimize saygılı yaşardık. Ama bugün geldiğimiz noktada insan doğadan çok koptu. Dolayısıyla yeni hastalıklar ve yeni sosyal krizler ortaya çıktı. Özellikle modern yaşamın iyice hayatımıza girdiği bu son 50 yıllık dönemden bile bakacak olursak şu an içinde bulunduğumuz şey tam anlamıyla bir sosyal kriz diyebiliriz. Ve bu sadece bizim ülkemizle alakalı bir şey değil. Dünya çapında bunu gözlemlemek de mümkün. Ki ben buraya gelen insanlarla yaptığımız sohbetlerden de bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. İnsanlar biraz daha özüne dönmeye çalışıyor ve bizim de yapmamız gereken şey o. Belki alışageldiğimiz bir kahve ya da işte biraz daha konforu arıyor olabiliriz. Ama bunu kendi geçmişimizde, kendi özümüzde harmanladığımız yeni bir yaşam tarzına da açık olmamız lazım. Şimdi insan dünya gezdikçe, yeni insanlar tanıdıkça, yeni kültürlerle böyle tanıştıkça aslında kendi ruhunu çok genişletiyor. Vizyonunu çok genişletiyor. Sen burada oturduğun yerden yurt dışından gelmiş 150 kişiyle burada bir kültür alışverişi yaptın. Bu sana neler kattı? Paha biçilemez değerler. Bunu bir başkası daha söylemişti. İnsanlar dünyayı dolaşırlar. Yeni yerler keşfetmek, kültürler keşfetmek, insanları tanımak için. Sen oturduğun yerde bunu dünyayı etrafına getirdin diye söylemişti. Doğru da bir söz aslında. Şimdi yanımızda Japon bir arkadaş var, gönüllü olarak burada kalıyor. Geçen hafta bir Hollandalı, bir Fransız, bir İsviçreli, bir Malatyalı hep beraberdik. Çok güzel bir değer aslında bu. Hem insanların kendi kültürlerini, dillerini ve buraya getirmek istedikleri, burada bırakmak istedikleri şeyleri deneyimlemek. Hem de aslında bu tür yerlerde buluşan insanlar da biraz böyle ortak kafada, ortak bilinçte ve Benzer dertleri olan benzer insan. dertleri olan insanlar. Dolayısıyla bu tür yerlerde biz çok daha derinlikli ilişkiler kurabiliyoruz. Çok daha derin sohbetler edebiliyoruz. Zamanımızı gerçekten verimli kullanabiliyoruz. Müzikler yapılıyor, Evet. sohbetler yapılıyor. Kültür alışverişi bir yerde. Evet, hem de çok derinlemesine bir kültür alışverişi. Harikulade. Peki bu hayatın şimdi güzel yanlarını konuşuyoruz. Biraz da böyle negatif yanları yok mu? Her şey mi toz pembe? Sence senin bakış açından en zor yanları neler? Şimdi burada iş bitmiyor. Yani hiçbir şekilde hiç kimseye kırsalda yaşamak çok rahat, çok konforlu, çok toz pembe, işte Şirinler Köyü buralar diyemeyiz abi. Bu hayat zor bir hayat. Kan, ter, gözyaşının birbirine karıştığı, ellerimizin bir köylü eline, bir çiftçi eline, gerçekten emek verilmiş bir ele dönüştüğü bir yer burası. Gerçekten çok iş var yapmak isteyene. Dolayısıyla burada her şeyden anlamak gerekiyor. Ben buraya geldiğimde bu evi yaparken hiçbir inşaat tecrübem yoktu, marangozluk tecrübem yoktu. Aletlerin pek çoğunu kullanmayı bilmezdim. Bunları biraz yolda öğreniyoruz. Biraz videolardan öğreniyoruz. Biraz bize ustalık yapan insanlardan öğreniyoruz. Bunların hepsi yolda kendisi ilerliyor bir yandan. Öte yandan bizim gibi görece şehirli ya da köyle bağlantısı kopmuş, doğayla bağlantısı kopmuş insanlar için birkaç sebze yetiştirmek bile bazen zor olabiliyor. Bütün o süreçleri yeniden öğrenmemiz, keşfetmemiz gerekebiliyor. Aslında içimizde, benliğimizde olan bir nesil, iki nesil öncesinde bunları rahatlıkla bilebilen insanların çocukları olarak bizim bunları yeniden öğrenme çabası içinde olmamız biraz da acı geliyor bana. Başka bir zorluk, şunu söyleyebilirim belki, yani hayatında çok sosyal olan, başka insanlarla sürekli iletişim ihtiyacı içinde olan bir insan için burası belki çok inziva yeri gibi gelebilir. Çünkü bazen buradaki yoldan haftada bir, iki araba belki geçiyor, belki geçmiyor. Yani buradan ilçeye ya da şehire gitmek her zaman mümkün olamayabiliyor. Ya da buna istek olmayabiliyor, enerji olmayabiliyor. Gün içerisinde burada gerçekten yoruluyoruz. Peki buna bağlı olarak mesela burada tek başına kaldığın zaman korkmuyor musun? Çünkü ilçeye varman mesafe.
yolun çok düzgün değil. Hı hı. Araba kullanamayacak durumda, bir sağlık problemin olması durumunda bu ihtimali düşündüğün zaman korkmuyor musun? Şimdi sağlık ayrı bir konu. Gerçekten burada tek başımaysam ve başıma bir hal gelmişse ve acil yardıma ulaşamamışsam, kendim gidememişsem bu bir her zaman risk. Ama aynı zamanda şehirde binlerce insanın arasındayken başımıza düşen bir saksı, bir tabela yüzünden ya da yolda karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması yüzünden ölmemizle aynı risk aslında. Belki o daha yüksek. Çok daha yüksek. Aslında yani burada yaşamaktan korkmuyor muyum? Burada korkacak çok bir şey yok abi. Varsa biraz yaban domuzu geçer. Bazen kurtlar olur yukarıdan ama çok da yaklaşmazlar. Yılanlar var diyorsun ama ayak sesini duyunca kaçıyorlar. Dikkat edeceksin Evet, basmamaya. tabii yani biraz doğayı dinlemeyi, okumayı öğrenebildiğimiz müddetçe işte yılanların tekrar ortaya çıkmaya başladığı bu bahar mevsiminde yavaş usul yürümek değil de biraz daha böyle kendimizi belli ederek yürümek. Onların bizi fark etmesinden yani aslında onlar bizim onları fark etmemizden çok daha önce fark ediyorlar. Dolayısıyla yolumuzdan çekilip gidiyorlar. Ama herhangi bir durumda bir akrep sokması, bir yılan sokması gibi bir durumla karşılaşmak her zaman mümkün. Bu da hayatta aldığımız risklerle alakalı bir şey. Aslında riskleri karşılaştırmak belki çok doğru değil ama buralarda daha görünür hale geliyor sadece. Tabii şimdi İstanbul'da maalesef ki bir deprem gerçeği var. Hı hı. Her yerde olabilir. Fakat oradaki yapılaşma, oradaki şehirleşme daha kötü sonuçlara sebebiyet verebilecek diye düşünüyoruz. Çok tabii anmak da istemiyoruz, dili de getirmek istemiyoruz ama sonuçta bu bir doğal afet ve bekleniyor. Bilim insanları bunu bas bas bağırıyorlar. Şimdi orada yaşıyorsun veya diyelim ki orada bir sağlık sorunu yaşadın ve de trafiğin en yoğun olduğu saatte yaşadın. İşte bir ambulansla hastaneye yetişme süresi ne kadar hızlı olabilir? Bu da ayrı bir risk. Burada işte telsizlerin var, cep telefonun var, jandarmayla irtibattasındır. İlla ki burada da bir yardım alabilirsin. Hı hı. Bence bu açıdan düşünüldüğü zaman şimdi kendi sorumu kendim cevaplamış oldum aslında. Hı hı. Burada yaşamak bence daha az korkutucu. Hı hı. Hani büyük şehirde yaşayan birisi sana ya sen aklını mı yitirdin? Burada yaşamaya korkmuyor musun? Diyen bir insanın aslında kendine şunu sorması lazım. Ya asıl ben korkmuyor muyum büyük şehirde yaşamaya? Evet aslında 8 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra böyle bir yere gelip bu yaşamı deneyimlemek, buraya adapte olmak sonrasında bana aynı şeyi düşündürdü. Yani insanlar büyük şehirlerde nasıl yaşıyorlar abi? Çünkü birkaç saatlik işim için bile şehire gittiğimde böyle bir bunaltılar basıyor. Hadi hemen halledeyim, kaçayım şuradan diye hissediyorum. O yüzden buradaki huzuru, sakinliği ve bütün bu yoğunluğu başka bir şeye değişmek benim için artık çok zor. İşinden çıkıp hemen buraya geliyorsun. Hafta sonları izin yaptığın tatillerinde sürekli buradasın. Hı hı. Burada böyle peki hiç sıkılma durumların, bazen böyle biraz bunalma durumların, ya of tamam güzel anladık ama bir gün, iki gün, üç gün böyle bir duygu yaşıyor musun? Benim aklıma geliyor çünkü yani böyle çok güzel, cennet gibi bir vadinin içindesin, harikulade bir yerdesin. Ama hani bu sakinlikte bir yerden sonra acaba sıkabilir mi insanı diye de aklıma gelmiyor değil. Evet, şimdi çiftliklerine gittiğin, çekim yaptığın insanlardan bazıları söylemiş olsa gerek. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Burada sıkılmaya vakit yok. Çünkü illaki bir iş var. Yani şurada şöyle bir yürüyüşe çıkarken bile 5 tane iş hallediliyor. Hayvanların bakımı oluyor, beslenmesi oluyor. İnşaat işleri oluyor, onlarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla sabah kalktığımız andan itibaren akşam yatana kadar illa bir şeyler yapılıyor. Başka insanlarla sosyalleşmek adına bir sıkılmaktan bahsedecek olursak çok şükür burada pek yalnız kaldığım söylenemez. Sürekli bir gelen giden insanın ziyareti oluyor. Gönüllülerim gelip gidiyor. Bir hafta, 2 hafta, bir ay, bazen 2 aya kadar kalan gönüllülerim oluyor. Dolayısıyla burada sıkılmak pek söz konusu değil benim için. Peki işten sıkılmıyor musun? Şehir hayatında bir konfor var. Bazen yemek yapmak istemiyorsun, sipariş veriyorsun. Temizlik yaptırmak istiyorsun, kendin yapmak istemiyorsun. Bir şirket çağırıp temizliğini yaptırabiliyorsun. Bir işi kendin yapmak istemiyorsundur, evine usta çağırıyorsun. Yani paranla birçok şeyi çözebiliyorsun. Ama burada çözemezsin. Burada her şeyi kendin yapmak zorundasın bir yerde baktığın zaman. Peki bu sıkmıyor mu? Sürekli her şeyi kendin yapmak zorunda olma fikri sana sıkıcı gelmiyor mu? Açıkçası gelmiyor. Çünkü zaten çok konformist bir insan değildim hiçbir zaman hayatımda. Dolayısıyla çoğu zaman kendi işini kendi gören bir insan olarak burada da bir şeyleri kendi başına yapıyor olmak beni çok yormuyor.
Peki buranın başka ne gibi güzelliklerini sayabilirsin? Bu huzur, yani aslında kendi özümüze uygun, doğamıza uygun şu kuş seslerinin, işte kurbağa seslerinin, tavukların, kedilerin ve şu rüzgarın sesinin huzuru bana gerçekten iyi hissettiriyor. Yani benim yıllarca aslında özlemini çektiğim, belki de kavuşmak istediğim, geri dönmek istediğim, beni çağıran yer burasıydı. Burada onu buldum. Bu iyi bir şey. Zorlukları sormuştun ya, zorluklara belki şunu eklemek doğru. Sadece bu arazi özelinde. Şimdi ben burayı aldığımda burası neredeyse bir orman haline gelmişti. Bakımsızlıktan. Her yerde çam ağaçları büyümüştü. Toprağın yapısı bakımsızlıktan kendi haline bırakılmış çalı çırpıya dönmüştü. Şimdi başka insanlar gider bir yerden bir zeytinlik alır ya da işte ceviz bahçesi alır. Hazır bir bahçe alıp oraya yerleşebilir ve bunun bazı avantajları vardır. Çünkü hem ağaç yetişkindir ve ürün verir. Dolayısıyla direkt bir ekonomik döngü oluşturur. Hem de çok fazla yapılacak iş yoktu. Ben burada mesela o zorluğu çok yaşadım. Buranın temizliği, ağaçların kesilmesi, terasların yeniden oluşturulması, ağaçların dikilmesi, yeniden onları büyütme çabası. Ama bu aynı zamanda bana şöyle de bir avantaj kattı. Ucuza aldın. Tabii ucuza almanın yanı sıra şöyle de bir avantaj kattı. Burayı istediğim gibi şekillendirebiliyorum. Çünkü benim burada yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi de bir gıda ormanı oluşturmak. Yani az önce gezdiğimiz arazinin bir kısmı karışık meyve ağaçlarıyla. İşte bir yerinde ekinler var, bir yerinde sebze bahçesi var. Bir yerinde de sadece bademlerin ve kendi doğal bitki örtüsünün olduğu bir alan var. Dolayısıyla bu bana böyle bir oyun hamuru gibi oynama, istediğim gibi şekillendirme özgürlüğü de verdi. Bu bakımdan hem zor hem de güzel bir yanı da oldu. Sadece burada biraz daha sabır, biraz daha fazla emek, biraz daha zaman, bütün bunları da beraberinde getirdi. Herkes bunu başarabilir mi? Herkes bu hayatı yaşayabilir mi? Çoğu insanın hayali ama dışarıdan gözüktüğü gibi mi? Şimdi dışarıdan bakıldığında bu çok romantik, olağan, kolay bir hayat gibi görünüyorsa eğer söyleyebilirim ki değil. Bu gerçekten kendinizi test etmek için önce bir kendinize alan açmak, zaman tanımakla başlayan ve sonrasında da gerçekten kendinize uygun olduğunu düşünüyorsanız bu hayatın çok emek vermekle, zaman harcamakla ama sonuçlarını da çok güzel bir şekilde almakla mümkün olabilecek bir hayat. Tavsiye babında aynı senin yaptığın gibi bu hayata adım atmadan önce, para harcamadan önce bu tip yerlerde gidip çalışmak, deneyimlemek çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yoksa çok büyük hayal kırıklıkları, çok büyük maddi kayıplar söz konusu olabiliyor. Yani bunu daha önce yaşadığını gözlemlediğim insanlar oldu. Başka nasıl hazırlık yapılabilir böyle bir hayat için? Gelip bunu deneyimlemeden bir şey söylemesi, bir insanın kendi adına bir şey söylemesi zor açıkçası. Bunu deneyimlemek gerekiyor. Ben bunu deneyimledim 10 sene önce başka çiftliklerde gönüllü olarak. Ve şimdi de kendim aynı şeyi deneyimlemek isteyen insanlar için bir alan açmaya çalışıyorum burada. Ve şimdiye kadar da çok güzel oldu. Bütün yaşadığımız o süreç insanlarla. Buna nasıl hazırlık yapmak gerekebilir? Az önce de dediğim gibi artık bu bir hayalden öte bir gereklilik hepimiz için. Çok net bir cevabın yok anladığım kadarıyla. Aslında benim de yok ve bu soru bana çok soruluyor. Ben de bunu bu hayatı içine girmiş, belli bir noktaya getirmiş, başarmış da diyebiliriz. Başarmış insanlara soruyorum ki hani en azından üstümden bir yük kalksın. Bana diyorlar ki abi biz göç etmek istiyoruz. Sen çok tecrübelisin, çok insanla konuşuyorsun. Nereden başlamalıyız? O kadar geniş, o kadar zor bir soru ki. Yani bak burada bu kadar şeyi başarmış bir insana bunu soruyorum. Diyor ki verdiği cevap gideceksin deneyeceksin kardeşim. Evet. Denemeden oturduğun yerden YouTube'dan video seyrederek yapmış insanların hayatlarına bakarak bir yere kadar bir fikir sahibi olabilirsin ancak. Ama tecrübe, yaşamak, terlemek ya abi bugün şurayı çekerken bile şuranın etrafında böyle bir tur attığımızda bile nefes nefese kaldım. Yani gerçekten zor. 25 dönüm bir alandayız ve yokuş bir alandayız. Tabii biraz hani geri geri yürümek zorunda kaldığım için de belki biraz zorlanmış olabilirim ama gerçekten zor. Yani dediğin gibi burada sadece bir ot temizliği yaptığın zaman bile günde ne kadar kalori yakarsın. Ya burada kilo alman çok zor. Ama işte şu sakinlik, şu işleri bitirdikten sonraki güzellik ve yattığın yeri bilmeme duygusu. O özde şey var ya öze dönmede. Hani yorulma, dinlenme, yorulma, yemek yeme ve dinlenme ve uyanma, dinç uyanma. Bir makine gibiyiz ya aslında. Vücudu yorduğun zaman aslında biraz da böyle sana terapi gibi oluyor. Gidip bir spor salonunda spor yapmak da aslında hani bunun bir simülasyonu. Ama gerçeği bu. İnsanlar uyanıyordu, sabah kalkıyordu, koşa koşa avlanıyordu. Avlanabilirse eve gelip yemek yiyordu. Şimdi kalkıyoruz, kahvaltı ediyoruz. Ve bunun için hiçbir fiziksel efor
harcamadan, yani özümüze çok aykırı davrandığımız için bu kadar hastalıklar var, değil mi? Kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Bir de her halükarda zamanımızı, emeğimizi, alın terimizi bir şeyler için harcıyoruz bu dünya. Temel soru galiba benim için en azından şu. Bunu ne için yapıyoruz? Ne uğruna yapıyoruz? Kendi çabalarımızın sonucunda bir şeyin yetiştiğini görüp onunla sağlıklı bir hayat sürmek mi için yapıyoruz? Yoksa şehirlerde birilerini zengin etmek için mi yapıyoruz? Dolayısıyla o zaman, o ömür, işte bir insan ömrünü neye vermeli? Ömrümüzü neye vereceğiz abi? Yani sevmediğimiz bir işe mi vereceğiz? Yoksa gerçekten çok çalışıp da yaratabileceğimiz bir cennete mi vereceğiz? Çıkış noktam ve şu an bulunduğum nokta bu oldu. Peki o zaman bununla bağlantılı bir soru sormak istiyorum sana. Sence zenginlik nedir? Sen kendini zengin görüyor musun? Şimdi buralar çok kıymetlendi. 25 dönüm bir arazin olduğu için mi zenginsin? Yoksa asıl buradaki gerçek zenginlik ne? Toprak Buradaki- sahibi olmak. Kim neyin sahibi ki yani? Bunu kim belirledi de? Bu tapuları kim verdi bize? Evet, şimdi Gerçek zenginlik nedir diyeyim sana? gerçek zenginlik benim hayatımda deneyimlediğim, gerçekten derinden deneyimlediğim gerçek zenginlik benim için kıymet bilen dostlara sahip olmak, birbirimizle destekleşmek, yardımlaşmak ve birlikte gerçekten kaliteli zaman geçirebilmek adına buluştuğumuz şu ortamlar oldu. Bu çiftlikte olabilir, başka bir çiftlikte olabilir, bir deniz kenarı da olabilir, başka bir yerde olabilir. Ama kira yetiştirme kaygısı, fatura yetiştirme kaygısı gütmeden, çok şükür ki gütmeden, burada kendime ve başka insanlara açabildiğim bir yaşam alanının olması beni gerçekten çok zengin, çok güvende, çok rahat hissettiriyor. Geceleri gerçekten kendimi çok huzurlu bir uyku çekmiş halde hissediyorum. Benim için gerçek zenginlik bu abi. Geçen gün bir yerde bir şey okudum. Bununla ilgili bir farkındalık. Çok sevdiğim bir psikolog var, Beyhan Budak. Bir YouTube kanalı var. Onun söylemiş olduğu bir cümle vardı. Memento mori diye, Latince ölümü hatırla diye. Biraz tat kaçırıcı bir cümle ama insan bunu hatırladığı zaman aslında her şeyin, çabalarımızın, hayallerimizin, arzularımızın, maddi anlamdaki arzularımızdan bahsediyorum, ne kadar boş ve anlamsız olduğunu aslında biraz hatırlıyorsun. Veya dünyevi kaygıların ne kadar yersiz olduğunu, kendimize böyle insanlar arasında bu egosal ve ilişkiler bazında yaşamış olduğumuz bazı durumların ne kadar anlamsız olduğunun farkına varıyorsun. Bir de bir şey daha, böyle geçen gün bir yorum okudum, benim kanalıma bir yorum geldi. Ya bu dünyaya aslında hiçbir şeyimiz olmadan geliyoruz ve hiçbir şeyimiz olmadan gideceğiz. Ben de onu böyle biraz böyle kendim edebileştirmek istiyorum. Ya çıplak geldik bu dünyaya, çıplak bir şekilde toprağa gireceğiz. Yani bunu düşündükten sonra geriye ne kalıyor ki? Ne kalıyor? Sadece yaşadığımız mutlu anlar, çevremize sağladığımız faydalar ve bununla anılacağız. Ve sevdiğimiz dostlarımızla geçirdiğimiz güzel günler. Bunun dışında başka bir zenginlik, senin söylemiş olduğun zenginlik tanımıyla bu çok örtüştüğü için aklıma bu geldi. Ben de Evet. naçizane kendi yorumumu yapmak istedim. Sevgili Anıl, bu güzel sohbet için ben hem kendim hem de izleyicilerimiz adına sana sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Seni tanıdığım için, arkadaşın olduğum için artık kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Eyvallah Tolga. Ben asıl çok teşekkür ederim geldiğin için, uğurlu ayaklarınla ve benim için de aynı şekilde seninle bir arkadaş olmak çok kıymetli bir şey. Ve umarım derdimizi anlatabilmek, yaşamımızla başkalarına örnek olabilmek senin aracılığınla mümkün olur. Çok çok sağ ol. Yola çıktığımızda bir kişinin bile hayatında olumlu bir etki bırakabilirsek ne mutlu bize diyerek yola çıkmıştım. Çok büyüdü işler. Benim kontrolümden çıktı. Çok da mutluyum. İyi ki bu işi yapıyorum. 10 kere bu dünyaya gelsem yine bu işi yaparım. Çok teşekkür ediyorum bana. Gönlünü, çiftliğini, evini, yuvanı açtığın için. Her şey gönlünce olsun. Hayal ettiğinin 100 katı olsun. Eyvallah. Çok sağ ol. Sevgili dostlar, bu güzel bölümün burada sonuna geldik diyelim. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip ederseniz çok mutlu oluruz. Benim sevgili Anıl'a sormayı unuttuğum, sizin de bu hayatla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda buluşalım. Eğer benim de insanlara anlatıp ilham olacağına inandığım bir yaşam hikayem var diyorsanız lütfen bana yaşabuhayatı@gmail.com adresinden ulaşın. Yeni bölümlerde, yeni hikayelerde buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günleriniz olsun. Hoşça kalın.